YouTube'da 2 milyon izlenen bu kadın ne yapıyor? Gelin hep birlikte bakalım. Önce ağaca delik açıyor. Bu beyaz kabuklu ağaç. Sonra pipet sokarak o ağacın öz suyunu toplamaya çalışıyor. İşte oraya bir sürahi bağlıyor ve gece boyu o suyu topluyor. Daha hızlı yol almak istediği durumlarda direkt ağacın dalını kesip ona bir şişe bağlayıp dalından akan suyu topluyor ve sonrasında da bu suyu içiyorlar, yüzlerine sürüyorlar ve faydalanmak istiyorlar. Bu özellikle kuzey ülkelerde, Litvanya, Estonya, Baltık ülkelerinde, İsveç, Norveç gibi coğrafyalarda bol miktarda bulunan huş ağacı dediğimiz videoda gördüğünüz beyaz kabuklu ağacın içindeki sağlık faydalarından yararlanmak için yapılan bir aktivite. Ancak tabii ki de bu kadar zahmete girmeye gerek yok. Huş ağacı ekstresini de biz takviye olarak kullandığımızda özellikle içerisindeki betülin dediğimiz maddeden gelen sağlık faydalarından yararlanabiliyoruz. İşte bugün bu videoda size bunu anlatıyorum. Gelin videoya geçelim. Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere belki de ilk defa duyacağınız bir molekülden, bir bitkisel ekstreden bahsetmek istiyorum. Huş ağacı ekstresi ve huş ağacından gelen betülin dediğimiz bir molekül var. Son birkaç videodur sizlerin de takip ettiği üzere longevity'den sizlere bahsetmeye çalışıyorum. Hem blue zone'ları inceledik, hem longevity'de görevli bazı moleküllerden bahsetmeye başladık. Longevity nedir? Sağlıklı bir şekilde yaş alabilmenin yolları son yıllarda oldukça fazla araştırılmaya başladı. İşte bu noktada hangi moleküller bize nasıl fayda sağlayabilir sorusunun cevabını araştıran bir alan. Bu yaşlanmanın da önce 2013 yılında 9 kök sebebi yayınlandı. 2023 yılında yayınlanan bir güncelleme ile de 3 yeni madde daha eklendi. Bu 9 kök sebep arasında genomik instabilite, mitokondriyal disfonksiyon, hücresel yaşlanma, kök hücre kaybı, hücreler arası iletişimin bozulması gibi bazı faktörler yer almakta. 2023 yılında eklenen 3 yeni maddede 1. inflamasyon, 2. disbiyozis yani bağırsak mikrobiyotasındaki dengenin bozulması ve 3. otofajinin bozulması yani vücudumuzda görevini tamamlayan hücrelerin ortadan kaldırılmasının, temizlenmesinin bozulması. Bu 3 madde gerçekten son yıllarda bizim de altını kalın satırlarla çizdiğimiz maddeler. Hep mikrobiyotanın öneminden bahsediyoruz. İşte vücuttaki otofajiyi destekleyecek aralıklı oruç gibi beslenme modalitelerini hep konuşuyoruz. Ancak bunlardan en önemlisi inflamasyon. İnflamasyon, hatırlarsanız daha önce omega 3 videomda da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Aslında vücudumuzdaki her türlü problemin altında yatan faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz uzun yaşamak istiyorsak, ömrümüzü uzatmak istiyorsak da vücudumuzda inflamasyonu baskılamamız lazım. İnflamasyon, basit bir şekilde anlatacak olursam, Türkçesi yangı demek. Nasıl ki elimize bir diken battığında o dikenin battığı yerde kızarıklık, şişlik, ağrı olur ve bütün vücudumuzun savunma hücreleri oraya hücum eder ve o noktayı iyileştirmeye çalışır ama iyileşme döneminde orası nasıl zonklarsa biz buna işte akut inflamasyon diyoruz. Bunun bütün vücutta olan halini hayal edin. Örneğin eklemlerde olduğunda osteoartrit diyoruz. Yani yıllarca eklemlerde ağrı, sıcaklık artışı, gece uyutmayan huzursuzluk problemi olması ve işte dizlerinde kireçlenme var dediğimiz tablonun kökeninde aslında inflamasyon yatıyor ve bu inflamasyonlar kronik inflamasyon yani uzun süre devam eden ve birçoğu da ölüme kadar özellikle yaş aldığımız dönemde vücudumuzda seyreden tablolar. Örneğin romatizmal hastalıkları, inflamatuar hastalıklara örnek verebiliriz. Fibromiyalji dediğimiz tabloda aslında kaslar sürekli ağrıyor ve altta yatan bir inflamasyon var. İşte gut örneğin baş parmakta ürik asit birikmesiyle bağlı inflamatuar bir tablodur. Aynı zamanda diyabet bütün vücudu etkileyen bir inflamasyondur aslında. Bağırsakta inflamasyon varsa ülseratif kolit, Crohn gibi hastalıklar inflamatuar hastalıklardır. Onun yanında direkt olarak karşımıza ülseratif kolit veya Crohn olarak çıkmasa da sürekli bağırsakta tahrip edici faktörler varsa belki bizim farkında olmadığımız bir inflamasyon bağırsağımızdaki inflamatuar maddeler beynimize kadar giderek nöroinflamasyona sebep olabilmekte. Belki sedef diye varsaydığımız veya ürtiker veya egzama diye varsaydığımız bazı cilt tabloları bağırsağınızdaki inflamasyonla ilişkili olabilir. İşte inflamasyonu baskılayan
sağlayan ilaçlara da biz ne diyoruz? Anti-inflamatuarlar diyoruz. Yani inflamasyonla savaşan moleküller, ilaçlar, takviyeler diyoruz. Mesela aranızda sürekli ağrı kesici bağımlılarınız vardır. Yani her gün ağrı kesici alamadan duramayanlarınız bulunmaktadır. İşte onlar da aslında anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kesici olarak bildiklerimiz. Vücuttaki inflamasyonu kısa süreli de olsa baskılayıcı ajanlar. Onun yanında omega 3 bir anti-inflamatuar en bildik moleküllerden bir tanesidir. Bazı bitkisel destekler anti-inflamatuar olarak bize fayda sağlayabiliyor. Mesela belki kurkumini daha önce duymuşsunuzdur. Kuersetini daha önce duymuşsunuzdur. Ancak bugün işte sizlere bahsedeceğim molekül çok daha güçlü bir anti-inflamatuar ajan olarak karşımıza çıkıyor. Sadece anti-inflamatuar etkilerinin yanında anti-alerjik, yani alerjiyle savaşan, aynı zamanda viral enfeksiyonlarda vücudun bağışıklığını güçlendiren, kök hücre üretimini artıran ve kıkırdak yenilenmesini sağlayan, üzerinde oldukça fazla çalışma yapılan bir destek. Nedir o? Huş ağacından elde edilen huş ağacı ekstresi ve özellikle bu huş ağacı ekstresi içerisindeki betülin dediğimiz molekülle bize fayda sağlamaktadır. Betülin de içerisinde betülinik asit adı verilen bir molekül barındırmaktadır. Hatta betülinik asit ilaç firmaları tarafından üzerinde ilaç çalışmaları da yapılan bir molekül. İşte bir bitkisel ekstre yeri geliyor ilaç da üretilmesinde görev alabiliyor. Yani nasıl ki kullandığımız aspirin söğüt ağacından elde edilen bir ilaçsa veya metformin bitkisel keçi sedef otundan elde edilen, zamanında keşfedilen bir molekülse, bazı bitkilerde bulunan moleküllerin de ilaç olarak üzerinde araştırmalar yapılabiliyor. Bu betülin içerisinde bulunan betülinik asit de HIV tedavisinde ve diğer viral enfeksiyonlarda da, yani herpes veya influenza gibi viral enfeksiyonlarda da virüsün çoğalmasını engelleyebileceği üzerine ilaç çalışmalarında ışık tutmuştur. Yapılan çalışmalarda huş ağacı ekstresinin ve özellikle içerisindeki betülin adı verdiğimiz molekülün bu inflamasyon süreçlerinde görev alan bir mekanizma olan nükleer faktör kappa B yolağını bloke ettiği ve bu sayede çok güçlü bir anti-inflamatuar olduğu gösterilmiştir. Nükleer faktör kappa B aktivasyonu hem biraz önce saydığım hastalıkların temelinde yer almakta hem de onun yanında aklınıza gelebilen birçok tabloda görevli. Aynı zamanda tümör dokusunun proliferasyonu, yani çoğalması, invazyon yapması, metastaz yapması gibi süreçlerde de nükleer faktör kappa B aktivasyonu görev alabilmekte. İşte betülin nükleer faktör kappa B'yi çok güçlü bir şekilde baskıladığı için çok güçlü bir anti-inflamatuar, aynı zamanda da çok güçlü bir anti-alerjik. Yapılan çalışmalarda özellikle eklem problemlerinde, osteoartrit, romatoid artrit üzerinde anlamlı bir şekilde fayda sağladığı gösterilmiş. Aynı zamanda vücutta ürik asit birikimini engelleyerek gut hastalığında da fayda sağlayabileceği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Tabii anti-inflamatuar etkisi kardiyovasküler sistemde de bizim için çok önemli. Biraz önce anlattığım gibi aslında diyabet de bir inflamatuar süreç. Aynı zamanda damarlarda ateron plak varsa, yani damar tıkanıklığına sebep olan yağlanma varsa, burada da inflamatuar süreç aktif olursa damar tıkanıklığına kadar giden süreci tetiklemiş oluyoruz aslında. Bu anti-inflamatuar etkisiyle kardiyovasküler sistemde ve metabolik sendromun parametreleri üzerinde, yani kolesterol ve diyabet üzerinde de betülinin bize fayda sağladığı gösterilmiş. Aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi viral enfeksiyonlarda üzerinde ilaç çalışması bile yapılan bir molekül betülin. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirmek adına viral enfeksiyonlarda, influenza, herpes ve HIV tedavisinde de huş ağacı ekstresi klinik çalışmalarda etkili olabileceği gösterilmiştir. Yine yurt dışında huş ağacı ekstresi içeren bazı kremler yara iyileşmesini desteklemek adına da kullanılıyor. Huş ağacı ekstresi içeren ve ilaç ruhsatı alan bazı kremler de var. Yara iyileşmesini destekleyebileceği gösterilmiş ve bu nedenle formülize edilmiş preparatlar da bulunuyor. Bu da huş ağacı ekstresinin ve oradan gelen betülin molekülünün ekstra faydalarından bir tanesi olarak sayılabilir. Özet olarak bugün sizlere daha önce duymadığınız bir molekülü anlatmak istedim. Bu klinik çalışmalar bize şunu söylüyor. Huş ağacı ekstresi özellikle inflamatuar süreçlerde, alerjik süreçlerde, sürekli ağrı kesici bağımlılığı olan kişilerin altta yatan durumlarında
kardiyovasküler sistem ve metabolik sistemi desteklemek adına ve bağışıklığı güçlendirmek, enfeksiyonlardan korunmak adına hayata dahil edilebilecek destekler arasında görünüyor. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akıllıca Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilir. Beni Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.